Onlar zamanın farklı noktalarında boyutlar arası yolculuk mu yapıyordu? Sümer metinleri, Nibiru gezegeninin insanlık için bir başlangıç noktası olduğunu mu ima ediyordu? Nibiru'daki tufan, gezegenin manyetik alanındaki büyük bir çöküşten mi kaynaklandı, yoksa yörüngesel hareketlerin bir sonucu muydu? Bilinen tarihle, bilinmeyen tarih arasında bir yere gidiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. ...450.000 yıl önce. 12. gezegen teorisi. 450.000 yıl önce, Güneş sisteminin en uzak köşesinde bilinmeyen bir gezegen dönüyordu. Nibiru, kadim yıldız haritalarında yer alan, ancak modern astronominin henüz doğrulayamadığı gizemli bir dünya. Burada, bilinmeyen bir uygarlık hüküm sürüyordu. Bazı teorilere göre Anunnakiler, Sümerlerin kutsal yazıtlarında geçen tanrılardı ve bu dünyada doğmuş ve krallıklarını kurmuşlardı. Derin uzayda yavaşça ilerleyen kırmızımsı bir gezegen, kadim bilinmezliğin içindeki gizemli tanrılar. Nibiru gezegeni, bilimin gözünden kaçan bir gerçek mi, yoksa tarih boyunca süren bir yanlış anlaşılma mıydı? Zekeriya Sitchin tarafından ortaya atılan teori, 1976 yılında yayınlanan 12. Gezegen kitabından sonra popüler hale gelmiştir. Sitchin, Sümer metinlerini analiz ederken, Nibiru'nun uzun yörüngeli bir gezegen olduğunu öne sürdü. Ona göre, Nibiru'nun bir yılı yaklaşık 3600 dünya yılına eşdeğerdi. Yani, Nibiru'nun Güneş etrafındaki tam bir turu 3600 yıl sürüyordu. Bu uzun yörünge döngüsü nedeniyle, Anunnaki'nin dünyaya ziyaretleri binlerce yıl arayla gerçekleşiyordu. Modern astronomi, böyle bir gezegenin gözlemlenmemiş olmasını zor buluyor. Yapılan bilimsel değerlendirmelere göre, eğer böyle bir gezegen varsa, oldukça uzun bir yörünge periyoduna sahip olmalı ve Güneş sisteminin dışındaki Oort bulutundan geçerken güçlü kütle çekim etkileri oluşturmalıdır. Bir Nibiru yılı 3600 dünya yılına eşitse, zaman algısı biyolojik varlıkların yaşadığı ortama ve fiziksel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Albert Einstein'ın görelilik teorisi, zamanın mutlak bir olgu olmadığını kanıtlamıştı. Zamanın esneyebildiği, kütle çekimiyle bükülebildiği ve yüksek hızlarda yavaşlayabildiği artık bilinen bir gerçek. Zaman, insan zihninin kavrayabildiği en büyük muammalardan biri. Ama belki de zaman yalnızca bir düzlem değil, farklı katmanlar içeren bir yapıdır. Kuantum mekaniği, madde ve enerjinin aynı anda birden fazla yerde bulunabileceğini, parçacıkların kendi geçmişleriyle etkileşime girebildiğini gösteriyor. Disability, it's what's wrong with me. Alternatif bir gelecek senaryosunda, geçmişi düzenleyen bir grup insan, geleceği tamamen yeniden inşa edebilir mi? Belki de bildiğimiz dünya, yalnızca bize sunulan belirli bir perspektiften ibaret. Gerçeklik dediğimiz şey, yalnızca zamanın bir versiyonu mu? Yoksa biz sadece büyük bir sistemin içinde yönlendirilmiş varlıklar mıyız? Eğer zamanın farklı noktalarına gidilebiliyorsa, bilgi aktarımı da mümkün olabilir. Belki de Anunnakilerin dünyaya gelişleri, onların kendi uygarlıklarının yok oluşunu önlemek için yapılmış bir hamleydi. Zekeriya Sitchin'in teorileri, bu kadim varlıkların insan uygarlığının kaderini yönlendiren bir güce sahip olduğunu öne sürer. Sümer mitolojilerinde, onların ilkel insanı genetik olarak değiştirdiği ve Homo sapiens'in evrim sürecine doğrudan müdahale ettiği iddia edilir.
Tüm bu olasılıklar göz önüne alındığında, insanı derin bir sorgulamaya sürükleyen şu soru ortaya çıkıyor. Anunnakilerin dünyaya gelişi, ileri seviyede bir zaman mühendisliğinin ürünü olabilir miydi? Belki de, onlar için bir yıl, insanlık için süren bir yüzyıla denk gelebilir. Zamanın olmadığı bir dünya, hayal edilmesi zor ama algı sınırlarımızın ötesinde bir bilinç şekli olabilir. Teknolojik olarak ileri bir uygarlık, zaman algısını tamamen değiştirebilir. Belki de Anunnaki'nin süper gelişmiş sistemleri, onların biyolojik zamanlarını yavaşlatıyor veya hızlandırıyordu. Zekeriya Sitchin'in ortaya koyduğu teoriler, tarih kitaplarının anlattığı geçmişten çok farklı bir dünya resmi çiziyor. Tanrılar, büyük bir tufan göndermeye karar verdiler. Enki, Utnapiştim'e seslendi. Bir gemi yap, içine canlıları al. Çünkü sular yükselecek ve dünya değişecek. Utnapiştim, tanrıların sözünü dinledi ve insanlığı kurtardı. Antik Sümer metinlerine göre, Anunnakiler göklerden gelen varlıklar olarak tasvir edilir. Birçok eski uygarlıkta, tanrıların yıldızlardan geldiği inancı yer alır. Dogon kabilesi gibi Afrika'nın kadim toplulukları, Sirius yıldız sistemi hakkında modern astronomiden önce detaylı bilgilere sahipti. Hopi yerlileri ise, yıldız insanların dünyaya inerek halklarına rehberlik ettiğini anlatan kadim hikayelere sahiptir. Nibiru, Sümer mitolojisi ve modern teoriler arasında gidip gelen gizemli bir gezegendir. Antik Sümerler ve Babil tabletlerinde yer alan Anunnaki figürleri, neden dünyaya gelmek zorunda kalmışlardı? Nasıl geldikleri hakkında hangi teoriler ileri ortaya atıldı? Bazı teorisyenler, Nibiru'nun atmosferinin zamanla inceldiğini veya bozulduğunu öne sürüyor. Bu hipoteze göre Anunnakiler, ileri düzey bir uygarlığa sahipti ve gezegenlerini koruyabilmek için altın elementine ihtiyaç duyuyorlardı. Modern bilimde, nano altın parçacıkları hava kirliliğini önlemek ve ışığı yansıtmak için kullanılıyor. Altının, ısıyı yansıtma ve enerji dağıtma özellikleriyle bilindiği söylenebilir. Bu özellikler, onu hem teknolojik hem de bilimsel uygulamalarda değerli kılar. Böyle bir durumda, Nibiru'nun manyetik alanı zayıfladıysa, atmosfer kaybı yaşanmış olabilir ve gezegen yaşanamaz hale gelmiş olabilirdi. Bu felaketlerin, Nibiru üzerinde yaşamı zorlaştırması ve Anunnaki'nin gezegeni terk etme gerekliliğini doğurmuş olabileceği spekülasyonunu da beraberinde getirir. Diğer bir teori ise, Nibiru'da yaşanan büyük tufan teorisidir. Nibiru'daki çöküş, belki de tarihindeki en büyük felaketlerinden birini doğurmuştu. Bu sadece su taşkınları değil, radyasyon, depremler ve volkanik patlamalarla gelen bir kaosun özeti gibiydi. Sürekli değişen sıcaklıklar, radyasyon dalgaları ve yerçekimsel dengesizlikler, Nibiru'yu yaşanmaz hale getirmiş olabilir. Sümer mitolojisinde adı geçen bu gizemli dünya, bir zamanlar Anunnaki tanrılarının hüküm sürdüğü ihtişamlı bir uygarlığa ev sahipliği mi yapıyordu? Büyük tufan teorisi doğruysa, Anunnakiler dünyamıza hangi göksel araçlarla ve nasıl geldiler? Antik Sümer yazıtları ve alternatif teoriler, Anunnakilerin dünyaya nasıl ulaştığı konusunda geniş bir tartışma alanı sunuyor. Sümer mitolojisinde göklerden inen tanrılar olarak tasvir edilen Anunnakiler, bu yolculuğu gerçekleştirmek için özel göksel araçlar ve ileri teknolojiler kullanmış olabilir. İddialar, teoriler, tarihsel bağlantılar ve bilimsel yaklaşımlar bir arada değerlendirildiğinde oldukça geniş ve karmaşık bir tablo ortaya çıkar.
Anunnaki kelimesi, kraliyet kanı ya da hükümdar soyu anlamına gelen bir terimdir ve tanrıların dünya üzerindeki temsilcileri olarak görülür. NASA ve diğer bilimsel kuruluşlar, Nibiru'ya dair herhangi bir somut kanıt bulunmadığını açıklamıştır. Ancak, 9. gezegen olarak adlandırılan ve Güneş sisteminin dış bölgelerinde olabileceği düşünülen gök cisimleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Sümer metinlerinde uçan araçlar ve ışık hüzmesi gibi betimlemeler, antik astronot teorisyenlerine göre uzay gemileri olabilir. Zekeriya Sitchin 12. Gezegen adlı kitabında, Anunnakilerin Nibiru'dan dünyaya ulaşmak için gelişmiş uzay gemileri kullandığını öne sürüyor. Bu gemiler, radyasyona dayanıklı ve uzun mesafeli yolculuklar için tasarlanmış olabilir. Sitchin, bu araçların kozmik enerji veya altın gibi özel malzemelerle çalıştığını öne sürer. Bir diğer teori ise Anunnakilerin fiziksel olarak değil, boyutlar arası bir yolculuk yaparak dünyaya geldiğini iddia ediyor. Sümer ve Babil ikonografisinde kozmik kapılar genellikle daireler, girdaplar veya dönen yıldız formları olarak gösterilir. Bu tasvirlerin, antik insanların gökyüzü ve kozmik hareketlere dair sınırlı bilgilerini yansıtan semboller olduğu düşünülür. Anunnakilerin gelişmiş uzay gemileri ve enerjisel seyahat teorisi, antik dünyanın hayal gücünü çağdaş düşüncelerle birleştirerek insanlık tarihinde kozmik bir gizem yaratıyor. Onlar, yıldız geçitlerinden geçen tanrılar mı, yoksa boyutlar arasında kaybolmuş bir uygarlığın yankısı mı? Belki de bu soruların yanıtını bulamayacağız. Ama bir şey kesin, insanlık her zaman yıldızlara bakmayı ve bilinmeyenin peşinden koşmayı sürdürecek. İkinci bölüm için kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın.